Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda şöyle artık iplerimizi aldık ve bunlarla bir lif yapacağız. Şöyle kullanmış olduğum renklerin bakın böyle yapıp da artan iplerim arkadaşlar. Şöyle etrafını gitmek için de yine beyaz ipe ihtiyacımız var. Şöyle 5 tane 6 tane renge ihtiyacımız var. Bir tanesi de buydu ipimin. 6 tane renge, bir tane de beyaz ipe ihtiyacımız var. Şimdi hemen iplerimizi ayarladıysak yapımına başlayalım. Mavi ipimle başlayacağım. Tığımın numarası da 2 milim kalınlığında tığ kullanacağım. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum ve yorumlarınızı da bekliyorum. Ufacık da olsa yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Şöyle bir tane zincir çekerek başlayalım. Şöyle sıkı bir zincir çektim. Daha sonra şöyle birazcık ilmeğimi genişlettim. Bir tane geniş zincir, üstüne tekrar bir tane sıkı zincir çektim. Burada bir yuva oluşturdum. İlmeğimi uzattım. Bu yuvanın içerisine böyle 1 2 ve 3 kez doladım. Ben 3 kez dolayarak yapacağım. İsterseniz 4'er kez de dolayabilirsiniz. Kapattım. Bir tane zincir çektim, üzerine aldım. Tepesine bir tane, dibine bir tane yaparak lifime başlıyorum. Şöyle. Daha sonra yine bu ikisini bir kapatıyorum. Şöyle. Bir tane zincir çektim ve döndüm. Başlangıcımız bu şekilde. Daha sonra bir tane bulunduğum noktaya yaptım. Bunu kapatıyorum. Bir zincir, tepeye bir, dibine bir ve karşıdaki bağlantı kısmına bir tane yaparak şöyle üçünü bir kapatacağım. Bu da bizim ikinci sıramıza başladık bu sırada. Bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Yine şöyle biraz ipimden alayım. Bir tane tepeye, bir tane dibine yaparak bu şekilde oluşturduk. Bunu yine kapatıyorum. Şöyle bakın, 2 tane fıstık yapmış olduk. Yine bulunduğum noktaya bir tane fıstık yaparak bu kez 3. sıramıza başlıyoruz. Bir zincir, bakın böyle başlayacağız. Tepeye bir, dibine bir ve karşıya bir. Yine şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde doladık 3 tane ve üçünü yine bir kapatıyorum. Bir zincir. Bakın böyle sıramıza başlamış olduk yine. Evet, 3. sıramıza devam ediyoruz. Bir tane tepeye, bir tane dibine
bir tane karşıya. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar bir tane tepeye, bir tane dibine. İkisini bir kapatarak sıramı tamamlıyorum. Sıranın sonlarında, bu aynı zamanda artırmadır arkadaşlar. Şöyle bir tepeye bir dibine yaparak artırma yapıyoruz burada. İkisini bir kapatarak üçüncü sıramı da tamamlamış oldum. Bir zincir çektim ve döndüm. Bakın böyle devam ediyoruz. Burada 1'di, burada 2 oldu, burada 3 oldu. Şimdi biz bunu kaça kadar devam ettireceğiz? Hemen şöyle 7 tane olana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Buradaki bu 3 tane fıstık 7 tane olana kadar biz bunu böyle genişletmeye devam edelim. Şurada 7 tane fıstık olana kadar bunu artırmalarımızı devam ettik. Şimdi bundan sonra azaltmalara başlayacağız. Onun için de sıramıza şöyle başlamamız gerekiyor. Şimdi yine bulunduğumuz yere bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle bunu kapatmadan üzerine aldım. Bir sonraki fıstığın tepesine şöyle bir fıstık daha yapıyorum. Bu şekilde. Ve bu ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi tepeye bir, dibine bir. Aynı şekilde arkadaşlar ortadaki yıldız tekniği ve karşıya bir olacak şekilde üçünü birlikte kapatacağız. Şöyle bakın. Üçünü birlikte kapattım. Ve yine bir zincir. Bakın böyle başladık. Bir buraya fıstık yaptım. Kapatmadan karşıya fıstık yapıp ikisini bir kapattım. Şimdi sıranın sonuna kadar aynı şekilde böyle gelelim. Sıranın sonuna geldik. Bir tane fıstık kala. Yine bir tane tepeye. Bir tane dibine. Ve bir tane de bu sondaki bağlantı kısmına yapıyorum. Ve bu üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir. Bu şekilde burada da azaltma yapmış olduk. Hani sondaki şu bir tepeye bir dibine yaparak artırma yapmadan dönüyoruz. Ve bakın burada 7 tane fıstık vardı. Üstte 6 tane fıstığımız kaldı. Şimdi biz yine aynı şekilde sıramıza başlayacağız. Ve bu şekilde azaltma yaparak devam edeceğiz. İlk önce bir fıstık yaparak başladım. Bunu kapatmadan üzerine aldım. Karşıya geçerek ikinci fıstığı yapıyorum. Ve bu ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir, tepeye bir, dibine bir ve karşıya bir olacak şekilde üçünü bir kapattım. Bir zincir çektim. Ve yine bir fıstık kalana kadar devam ettirelim. Son bir fıstık kalana kadar geldik. Yine tepeye bir, dibine bir ve karşıya bir tane yaparak
sıramızı burada sonlandıracağız. Şöyle üçünü bir kapatarak yine sıramızı tamamlıyoruz. Bakın böyle. Şimdi altta 6 tane fıstık vardı. Bakın burada 5 tane fıstığımız kaldı. Şimdi ne yapacağız biz bunu? Üstte 3 tane fıstık kalana kadar azaltmaya devam edeceğiz. Zaten 2 sıramız kaldı. Birinde 4'e düşecek. Daha sonra da 3'e düşürüp bu şekilde parçamızı tamamlamış olacağız. Evet, bakın son 1, 2, 3 tane fıstık kala bitirdik. 2 tane zincirimizi çektik ve burada ipimizi keseceğiz. Parçalarımız böyle olacak. Şimdi dediğim gibi 6 tane parça yapacaktık. İplerimi göstermiştim zaten. Şöyle parçalarım da hazır. Bakın böyle. Bu şekilde parçalarımızı hazırladık. Şimdi beyaz ipimizi alacağız ve kenarlarından birleştirme işlemini göstereceğim. Şimdi beyaz ipimizi aldık ve birleştirme işlemine başlayacağız. Şimdi 2 tane parçamızı alıyoruz. Bakın şu ipleri şimdi hemen çekmedim. Şöyle düzleri belli olsun diye. Onları en son bittikten sonra çekeceğiz. Bir tane zincir çekiyorum. Ve bakın şöyle 2 parçamı alıyorum. Bu şekilde. Ve şuradaki 7 tane fıstık olan kısmın tam ucuna battım. Bakın böyle. Aynı şekilde bunun da yine 7 tane fıstık olan kısmın tam ucuna batıyorum. Yani azaltmaya başladığımız yerdeki fıstıkların içerisinden şöyle bir tane ilmekle burayı sabitledik. Bakın tam azaltmaya başladığımız şu 7'şer fıstığın hemen buradaki kısma sabitledik ipimizi. Şimdi buraya fıstık yapacağız. 1 2 3 4 kez sardım. Bunu kapattım. Ve bir sonraki fıstıkların şöyle ikisinden birden geçerek ilmek aldım. İçerisinden kaydırdım. Bir tane zincir çektim. Tekrar bu kısma şimdi 1 2 3 4 kez sardım. Bu fıstığı kapatıyorum. Bir sonraki fıstığın şöyle ikisinden birden geçerek ilmeğimi aldım. İçerisinden kaydırdım. Daha sonra yine bir zincir. Bakın birleştirme işlemini böyle yapacağız. Yine bir fıstık dolduruyorum. 2 3 4 kez sardım. Bunu kapatıyorum. Ve buradaki 2 tanesinden geçip ilmek alıp içerisinden geçireceğiz. Şöyle ikisinden, daha sonra bir tane zincir çekerek aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Bakın böyle. Şimdi sona kadar aynı şekilde yapalım. Bakın buradan başladık. Şöyle sona kadar geldik. Şimdi bu kısımda ipimizi koparmadan diğer parçamızı alacağız. Şöyle parçamızı alıp bu şekilde tutacağız ve birleştirme işlemine 3. parçamızla devam edeceğiz. Şöyle bakın, en uçtan ikisinden birden geçirdim yine. Şöyle bir tane zincirimi çekiyorum.
ve buraya fıstık yapıyorum. 1 2 3 ve 4 kez doldurdum. Yine bunu kapattım. Bir sonraki fıstığın kaydırdım arkadaşlar. Bir tane zincirimi çektim. Bakın buradan tekrar birleştirme işlemine başladık. Yine aynı şekilde 2 3 4 kez sardım. Bunu kapattım. Bir sonraki evet, bir tane zincir. Şimdi ne yapacağız? Bakın şöyle birleştirme işlemi devam ediyor. Buradaki bakın 1 2 3 4 5 6 7 tam bu köşeyle buradaki 7 tanenin köşesini gelene kadar aynı işlemi devam ettireceğiz. Bakın buradan başladık. Böyle buraya kadar devam edip şurayı bir bitirelim. Evet, buradaki birleştirme işlemimizi de bu şekilde tamamladık. Bakın şöyle. Tam köşeye geldik ve burada bir tane zincir çekmiştim. İkinciyi de çektim. İpimi burada keseceğim. Bakın şöyle. Yani iki birleştirme ile şöyle 3 tane parçamızı bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi tekrar parçamı alacağım ve yine aynı şekilde birleştirme işlemine devam edeceğim. Şimdi yeniden bir tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde diğer parçamı da aldım. Şöyle. Yine dediğim gibi 7'şerli fıstıkların olmuş olduğu bu tam bitim köşelerinden şuradan ve şuradan. Bakın şöyle. İkisinden birden geçiriyorum. Şöyle. Ve buraya fıstık yapmaya başlıyorum. Üç ve 4. Kapattım. Bir sonraki birleşme yerinden ikisinden birden geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi ne yapacağız? Bakın buradan zaten birleştirme işlemine başladık. Şöyle. Geleceğiz yine buraya kadar ve diğer parçamızı alıp bu şekilde birleştireceğiz. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan başladık birleştirmeye. Şöyle geleceğiz. Burada ipimi koparmadan şöyle birleştirme işlemine devam edeceğiz. Şöyle şöyle. Daha sonra da bakın burayı da birleştirdikten sonra böyle birleştirdik ya. Yine geldik, burada ipimizi koparıyoruz. Aynı şekilde son parçamızı da böyle birleştireceğiz. Yine dediğim gibi ipimizi burada tekrardan düğümümüze atacağız. İpimizi bu şekilde birleştirip geleceğiz ve buradan şu ikisini birleştireceğiz arkadaşlar. Birleştirme işlemimiz bu şekilde bitmiş olacak. Şimdi biz burayı bitirip ipimizi koparıyoruz. Buradan başlayıp böyle ve böyle burada ipimizi koparmıyoruz. Daha sonra kenarına gideceğiz diye burada ipimizi koparmayacağız. Son parçamız bittikten sonra bu şekilde birleştirme işlemlerini tamamlayalım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, birleştirmelerimizi bitirdik ve ben size ipinizi kesmeyin demiştim. Dalgınlıkla ben kestim. Şimdi tabii fark eden bir şey olmayacaktı ama en azından ipimizi kesip orada bir düğüm oluşturmamış olacaktık. Şimdi şöyle bir tane zincir çektim ve lifimizi alıyoruz.
herhangi bir noktasından arkadaşlar. Şöyle herhangi bir tam köşe kısmından başladım. Şimdi yine şöyle 1 2 3 4 kez sardım. Bunu kapatıyorum. Ve bir sonraki fıstığın tepesinden kaydırdım. Tekrar bir zincir. Yine aynı noktaya 1 2 3 4. Tekrar bunu kapattım. Bir sonraki fıstığın tepesine. Arkadaşlar bu şekilde bir kenar oyası yapacağız. Yani buradaki birleştirme kısmında nasıl yaptıysak aynı şekilde birleştirme işlemini nasıl yaptıysak aynı şekilde kenar oyası olarak da aynısını kullanıyoruz. 2 3 4. Hemen kapattım. Ve bir sonraki bir zincir. Bakın böyle. Şimdi bir şuraya kadar gelelim. Tam bakın bu araya geldik. Yine buraya da bakın yeşilin dibine batıyorum. Şöyle bir tane zincirimi çektim. Mavinin dibine geçip buradan tekrar fıstık yaparak başlıyorum. Evet. Ara kısımları da böyle yapalım. Bakın bu şekilde. Ve şimdi bütün lifimizi dönüp bitireceğiz arkadaşlar. Etrafını bir tamamlayalım. Sona kadar geldik. Son fıstığı da yaptım. Şöyle. Bu yaptığımı da yine turuncunun tam dibine batıyorum. Kaydırma tekniği. Ve burada da yine bir sonrakine yine bu şekilde kapatıp bir iki tane de zincirimi çektim. Burada ipimi kesiyorum. Evet. Kenarımızı da bu şekilde bitirdikten sonra şöyle lifimiz tamamlandı. Şöyle bir puf çiçek yaptım ortasına. Bu puf çiçeğin yapılışını sağ üst köşede göreceksiniz. Link olarak oraya bırakacağım. Orada ismi çıktığında tıkladığınızda bu çiçeğin yapılışını bulabilirsiniz. Yine açıklamalar kısmına da link olarak bırakacağım arkadaşlar. Oradan da bu çiçeğin yapılışını bulabilirsiniz. Yine bunu da şöyle ortasına bakın bir buradan alarak bir buradan alarak yani böyle tam iğneyi dibine geçirmeden bir buradan arkadaşlar alarak güzelce çiçeğinizi de dikebilirsiniz. Bu şekilde. Lifimizin son bitmiş hali bu kadar. Dediğim gibi artık ipleri değerlendirmede çok güzel bir örnek. Faydalandığım izlediğim sayfada örgü hayatım sayfasında izledim. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bu güzel modeli uyarladığı için şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.